Merhaba arkadaşlar, ben Atlan Bakkal. Bir Boom Beach videosunda ve yayında sizlerle tekrardan beraberim. Bugünkü yayınımız neyle alakalı arkadaşlar? Mega yengecimizle alakalı. Az bir zaman kaldı. Evet, saniyeler kaldı. Birazdan mega yengecimiz gelir. Bu kez yengecimiz biraz zorlu gelmiş gibi. Bol miktarda kıskaç gelmiş. Bakalım nasıl bir strateji uygulayacağız bilmiyorum. Gittiği yere kadar diyeceğiz. Evet. Aleykümselam Süleyman, hoş geldin. Evet, yengecimiz geldi arkadaşlar. Yengecimiz geldi. Yıldırım, aleykümselam. Yıldırım, hoş geldin. Mertcan, hoş geldin. Günaydınlar. Yunus, hoş geldin. Hepinize günaydın arkadaşlar. Evet, vampir kupası etkinliği, can hırsızı, can sağlık çalan yengecimiz. Şimdi bir aksilik olmazsa 70. seviye zaten geliriz diye düşünüyorum ve şu efsane kupayı da alırız. Öncesinde elmas kupayı almıştık. Artık kupayı elmastan ne yaparız? Efsaneye çeviririz. Evet, aleykümselam Yalçın ve Süleyman. Hoş geldiniz. Şimdi gençler, önce ne yapalım? Hemen heykellerimizi bir tozlayalım. Yeni gelen güncellemeyi geçen gün ne yaptık? Salı günü müydü? Evet, Salı günüydü. Canlı yayında inceledik. Karargahı 29 yaptık. Sonrasında Proto Birlik Atölyesi'ni yükselttik. Cephanelimizi yükselttik. Garnizonumuzu yerleştirdik. Ve artı ne var arkadaşlar? Gambotumuzu yükselttik. Onun dışında şu taş depolarını yükselttik. Şimdi sırada şu ne var? Altın depoları var. Konutlarımız var. Onları yükselteceğim. Gelen ganimetlerle yavaş yavaş artı cephanelikte gelen ganimete göre de ne yaparız? Yavaş yavaş birliklerimizi de maksimum seviye çıkartırız. Zaten 29'da birlikte işaret fişeği, şok bombası ve sis onlar yükselmedi. Onun dışında kalan her şey birer kademe yükseliyor. Şu ana kadar ne yapmışız? Helikopterimizi, dedelerimizi, lazercilerimizi, meşalemizi yükseltmişiz. Şimdi de neyi yükseltiyoruz? Mekayı yükseltiyoruz. Mekayı yükselttikten sonra da artık gelen ganimete göre sırayla diğer birimleri de yükseltiriz. Şimdi Mehmet Güneş. Aleykümselam Mehmet, hoş geldin Mertcan. Yarın TYT sonrası AYT var. Eyvah eyvah eyvah. O zaman hemen şunu söyleyelim arkadaşlar. Evet. Geçen hafta ne vardı? LGS vardı. LGS'ye giren bütün öğrencilerimize umarım hayal ettikleri puanları alıp istedikleri liseye yerleşirler. Bu hafta sonu da doğru söylüyorsunuz, LGS var, yani üniversite sınavları var, ama LGS diyorum, AYT, TYT var, üniversite sınavları var. Üniversite sınavına giren öğrencilerimize de şimdiden başarılar diliyoruz. Stres yapmayın arkadaşlar, zaten şurada kalmış bir gün iki gün, olduğu kadar zaten bugüne kadar çalışmışsınızdır mutlaka. Umarım arzu ettiğiniz puanı alır, arzu ettiğiniz üniversite ve bölümü kazanırsınız. Şimdiden hepinize başarılar arkadaşlar. Main Toprak hocam demişsin. Merhaba Mertcan. Asil Main Toprak, ders yok mu bugün? Öğrenciler karne haftası olduğu için ders yok. Ders olsaydı zaten bugün burada olmazdım. Yıldırım Beyazıt abi, Rise of Kingdoms oynasana. İnşallah zaman bulursam, valla bu zamanım yok arkadaşlar. Bu işten fırsatım olmuyor. Yunus abi, bu Listex düzelmedi. Bu Listex düzelmedi arkadaşlar. Mumu Player kullanın. Bakın ben Mumu Player'i kullanıyorum. Hemen şöyle bir deneme yapayım size. Evet, bu Listex maalesef açılmıyor. İlla bu Listex'in böyle bir saçma sapan huyu var. Her Boom Beach güncellemesinden sonra hata veriyor. Birkaç gün beklemek gerekiyor. O birkaç günde maalesef bize şeye mal oluyor. Yengece mal oluyor. Yengeç biter. Ondan sonra düzelir. Alternatif olarak Momo Player kullanın. Şöyle bir tekrar bakalım. Evet, açılmıyor. Momo Player kullanın arkadaşlar. Momo Player çalışıyor. Sıkıntı yok. Ben de Momo Player'dan oynuyorum.
Evet. Valla Yunus yapacak bir şey yok. Yani şu an tek alternatif Mumu Player ya da illa sıkıntı yaşıyorum diyorsanız bilgisayar versiyonu var Bumb için. Onu oynayabilirsiniz. Onu tercih edebilirsiniz. Hemen bilgisayar versiyonunu da açıvereyim size. Şunu hemen profil değiştireyim. Diğer hesaba geçeyim. Karşılaştırma amaçlı. Ama işte burada da böyle bir sıkıntı var. Ne şeyler gözükmedi. Diğer hesaplar gözükmedi. Tekrar deneyeyim. Şunu da düzeltmemişler ya. Hayret bir şey ya. El insaf. Tamam. Bakın arkadaşlar. Özel tekliflere geldiğinizde hiçbir teklif gözükmüyor. Premium, etkinlikler, tüccar. Tüccar burada gözüküyor ayrı mevzu da. Ama teklifler maalesef gözükmüyor. Şimdi normal telefona göre veyahut da Bluestex veya Momo Player'e göre düşünürsek bakın tekliflere geldiğinizde bakın anında 2 gün eğitim var arkadaşlar. Ücretsiz. Alıyoruz. Dikkat edin bu hediye bilgisayar versiyonunda çıkmıyor. Yani hadi geçtim diğer şu karargah seviyesine göre verilen teklifleri. Bakın bu tekliflerin hiçbiri bilgisayar versiyonunda yok. Dikkat ettiniz mi? Hadi bunları geçtim. Ücretsiz verilen 2 günlük bedava anında eğitimi bile bilgisayar versiyonunda çıkmıyor. Yani bunu niye düzeltmiyorlar anlamadım gitti. O yüzden bilgisayar versiyonunu oynamıyorum maalesef. Main Toprak teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Hemen ben ne yapalım? Şunları bir tozlayayım. Yeni gelen güncellemeden sonra maalesef ama maalesef çok fazla ganimet istiyor. Ganimetler gerçekten aşırı derecede fazla. Özellikle şuna bak. Yani 10 milyon, 11 milyon, 12 milyon şaka gibi ganimet istiyor. Şuna bak. Yani 13 milyona yakın ganimet istiyor. Bu kadar ganimeti nasıl elde edeceğiz ben de bilmiyorum. O yüzden mecburen hiç kullanmıyordum ama artık belli bir seviyeye gelinceye kadar ya da belli taretleri yükseltinceye kadar ne kullanacağız? Kaynak ödülü heykeli kullanacağız. Artı tabii benim seviyedekiler için geçerli. Bir de kimya kullanacağız arkadaşlar. Kimyadan da %30 geliyor. Birazcık da kaynak ödülünden de %100 geliyor. Ekstradan %130 kaynağımız olacak. Evet, bakalım. Hocam TYT anlatır mısın biraz? TYT'yi anlatır mısın? Nasıl, neyini anlatayım Main Toprak bilmiyorum ki. Ben hiç alakam olmayan bir konu. TYT, AYT. Abi benim mod yapsana demişsin Yıldırım Beyazıt. Mehmet Güneş. Bütün jetonlar biter herhalde. Valla neyimiz var jeton olarak? Şöyle bir bakayım envanterimize. Bitiririm. Öyle gözüküyor. Zaten birer tane şey kalmış. Altın, odun, taş, demir kalmış. Bir tane de evet her birinden birer tane kalmış. Birer tane bunlardan kullanırım. Ama şeyleri kullanacağım büyük ihtimal bol bol. Tüccar bileti. Çünkü tüccar da geldi şimdi. Yani 1600'e yakın biletimiz var. Bunları kesinlikle kullanırım. Ama sona bırakacağım. Öncelik doğal olarak yengeç. Şimdi yengecimize bir başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir saldırı diyelim hemen birinci aşamadan. Abi kaç yıldır YouTube'dasın? Bumbiç olarak düşünürsek arkadaşlar yani ilk bir videom yanılmıyorsam 2015 gibiydi. Yani 11 yıldan beri YouTube'dayım. Şimdi benim görüntüm nasıl, oyunun görüntüsü nasıl, oyunun sesi nasıl, benim sesim nasıl? Daha ilk aşamadan kıskaç gelmiş ya. Hadi ilk aşamalar iyi kötü idare eder de. Oo evet. Reklamları da izleyeceğiz. Abi Boom Beach yetkilisi olsan ilk ne yapardın oyunda değişiklik olarak?
Valla main toprak bu miç etkisi olsam ilk ne yapardım biliyor musun? Özellikle bu son güncellemelere göre de değerlendirme yaparsak kesinlikle haritayı güncelletirdim. Haritanın ya genişlemesi lazım ya da günlük olarak haritaya gelen rakip sayısının artması lazım. Kesinlikle ilk işim bu olurdu. Çünkü ganimet yok piyasada. İkinci işim, madem gravüre 2 tane savunma geldi, bir sonraki güncellemede karargah 30'da örneğin kesinlikle ve kesinlikle 2 tane de savaş bölmesi açtırırdım. Artı bir tane daha heykel eklettirirdim ve kesinlikle çıkarma gemilerinde 28'e yükselttirirdim. Yani tamamen, mesela bu güncelleme neredeyse tamamıyla savunma odaklıydı. Karargah 30'u da tamamen saldırı odaklı yapardım. Çünkü benim gibi saldırı yapanlar için bu önemli. Devam edelim. Mehmet Güneş. 2 kere tozladın abi. Yapma ya. Bir bakayım. Kıskaçlar hemen iş başında. Daha ilk aşamalardan kıskaç gelmiş. Evet, 2 kere tozlamışız. Ay, biraz boğazlarım kötü, kusura bakmayın. Ekstra inşaatçı jetonları. Evet, onları kullanacağım arkadaşlar. Envantere tekrardan bakayım. Ekstra inşaatçı jetonum, 78 tane jetonum var. Bunları mutlaka kullanacağım. Yine dediğim gibi altın, odun, taş, demir kasalarında kullanırım. Ve 1600'e yakında tüccar biletim var. Kesinlikle onları da harcarım. Evet. Kamera ortalı değil galiba. Hakan Altun. Kamera ortalı değil mi? Dur bakayım. Ona bir ayarlama yapmaya çalışayım o zaman şuradan. Evet. Şöyle harekete duyarlı hale geldi. Şimdi nasıl? Gerçi bu kez harekete duyarlı hale geldi kamera. Bu oyunu hala oynayan var mıymışmış? Evet, Özcan Berk. Oynayan var arkadaşlar ama maalesef benim gibi saldırı yapan oyuncuları pek memnun etmemeye başladılar son güncellemelerde. Bir önceki güncellemede zaten aksesuarlar gelmişti bol miktarda. Yeni güncellemede de bu ikinci gravürün gelmesi özellikle adalara yapılacak olan saldırılarda çok sıkıntı yarattı. Yani ben de kullanıyorum 2 tane savunma gravürü. Enerji emici ve zihin kontrolü kullanıyorum. İşe yarıyor mu? Kesinlikle işe yarıyor. Bakın şöyle göstereyim size. Pardon. Bakın. Bol bol elmas. Bakın ana üs savunuldu. 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 Evet, alıyorlar ama artık eskisi gibi kolay benim adayı alamıyorlar gördüğünüz gibi. He, arada bir alıyorlar ama eskisi kadar kolay alamıyorlar. Bu ikinci gravür gerçekten savunmayı güçlendirdi, saldırıyı da zorlaştırdı. Abi zaten çok fazla tozun var. Ne yapacaksın sanki? Evet. Mehmet Güneş. Güneş gibi parlıyor demişsin. Teşekkür ederim. Şimdi. Adnan Bakkal. Favori yayıncım, teşekkür. İsminin devamını okumayayım. Abi o nasıl isim ha? Aynen, acayip. Özcan Berk, vay be. Ne oynuyordu bu eskiden, çok zevkli. Eskiden halen de zevkli, ayrı mevzu da.
Bir tane elmas geliyor. İzleyeyim mi? Neyse sonraki aşamaları izlerim. Halen de zevkli bu oyun da sadece birazcık dediğim gibi haritanın güncellenmesi lazım. Harita güncellenirse birazcık da saldırıya önem verilirse o zaman eski tadı geri gelir diye düşünüyorum. Çünkü radar 20'de kaldı. Karargah 29'da. Her yükseltmede, her güncellemede ihtiyaç duyulan ganimet arttı ama elde edilen ganimet aynı kaldı. Bu da sıkıntı yaratıyor doğal olarak. Evet. Evet, ilk aşamalarda reklam izlemeyeceğim. İlerleyen aşamalarda izleyeceğim. Yani aşama 20'den sonra 30'dan sonra izlerim. O zaman biraz daha fazla verir ganimet. Abi Gambot demişsin. Adnan Bakkal. Gambot'tan kastettiğin şey main toprak. Hocam ilk aşamaları direkt yayılımla bitirsen daha zevkli olur bence. Esenlikler dilerim demişsin Fennex. Hoş geldiniz. Bakayım hemen. Öyle ilk aşamalar benim için sıkıntı değil. O risk almayayım. Arkadaş her yere kıskaç koymuşlar ya. Bu yengecin adını kıskaç yengeci olarak değiştirseler daha iyi olacak. Bu kadar çok kıskaca ne gerek var ya? Evet, risk almaya gerek yok. Akif. Abi oyunu oynadığın Android emülatörün adı nedir? Şu an aslında ben genelde BlueStacks kullanıyorum biliyorsunuz. Ama dur ben şu altını alayım ya. 500 bin altın fena değil. Hemen ekranı kararttım. Birazdan ekran gelir. Ben genelde BlueStacks kullanıyorum bildiğiniz gibi. Ama bu BlueStacks'in ilginç bir özelliği var. Ne zaman bir güncelleme gelse illa 3-5 gün çalışmıyor. Alternatif olarak Mumu Player kullanıyorum arkadaşlar. Hemen şuraya yazı vereyim. Önemli değil arkadaşlar. Yani 500 bin altın, 1 milyon altın çok da önemli değil. Hadi geç hadi hızlı bir şekilde. Şu Tai Chi reklamlarından artık midem bulanıyor. Oradan cephanelik ne var? Evet en azından bir 11-12 milyon. En yüksek hangisi var? 11 milyon 500 bin ile el bombacısı var. Tamam. Altınımız 11 milyonu bulduğunda el bombacısını yükseltiriz. Hemen göndereyim. Ya kıskaçlara bak maşallah. Abi kanalı eğlence, sohbet falan için mi açtın yoksa para kazanma amaçlı mı demişsin Adnan Bakkal. Valla tamamen eğlence amaçlı açtım arkadaşlar. Para kazanmıyorum. Daha önce de gösterdim size.
ayda 1300 lira 1400 lira gibi bir para geliyor YouTube'dan. Yani öyle büyük bir paralar gelmiyor arkadaşlar. 11 yıldan beri de aynı mantıkla gidiyor. Kısacası para amaçlı yapsaydım hiç video paylaşımı yapmazdım. Ayda 1000 liraya değmez. YouTube abi kanal adamın anında eğitim parasını bile çıkarmıyor. Yok, çıkarmıyor arkadaşlar. Yani tek hesap için ya da iki hesap için bir şey diyemem de bende 5 tane hesap var biliyorsunuz. Doğal olarak yani oradan YouTube'dan gelen para benim anında eğitim masrafımı bile karşılamıyor. Cepten gidiyor. Evet, Derviş Ağa. Abi mesajımı oku lütfen. Bu oyun sıfırdan başlamaya değer mi? Eğer sabırlı birisiysen değer. Ama sabırlı birisi değilsen değmez. Sıfırdan açtığım bir hesap var. Yıl başında. Şöyle göstereyim. Eğer sıfırdan başlayanlar varsa ya da başlamak isteyenler varsa şurada oynatma listelerine geldiğinizde hızlı yükselme bölümü var arkadaşlar. Hızlı yükselme bölümünde karargah 21'e kadar geldik. Evet, karargahı 21 yaptım ve burada da sıraladım bakın. Nereden başlıyor? Evet, şurada yok. Evet, şurada başlıyor bakın. 001, 002, 003, 004 diye gidiyor. Yani sıfırdan bir hesap açtım. Bundan yıl başında işte yaklaşık 6 ay önce. 6 ayda karargahı 21. seviyeye kadar çıkarttım ve bütün videoları da buraya ekledim. Yani sıfırdan hesap açanlar ya da açmak isteyenler bu videoları da izleyerek kendilerine göre ne yapabilirler? Strateji kurabilirler, taktik geliştirebilirler. Kıskaçlar çok fena maalesef Murat. Yani dediğim gibi bu oyunu bu yengecin adı sağlık çalan yengeç ama bence kıskaç yengeci yapsalarmış çok iyiymiş. Yani düşük seviyeli oyuncular için ilk aşamalar bile çok sıkıntı. Kıskaçlar yüzünden. İyi, en azından 14. seviyeye kadar geldik ama güzel ne verdi? Toz verdi gerçekten. Bak burada 2 tane vermiş. Bu 3, 4, 4, 5, 6. Güzel. Yani 14. seviyeye kadar 6-7 tane toz verdi. Harika. Abi Boom Beach Supercell'in en zayıf kitleye sahip oyunu. O yüzden az izleniyor. Yani diğer oyunlarına göre doğru söylüyorsunuz. Boom Beach hem oyuncu sayısı az diğer oyunlara göre, Supercell'in oyunlarına göre hem de yine diğer Supercell'in oyunlarına göre anladığım kadarıyla az kazandırıyor. Ama buna rağmen izlenmesi için ciddi anlamda bir yatırım yapmıyorlar. Reklamını yapmıyorlar. Diğer oyunların bol bol reklamlarını yapıyorlar ama bu oyunun reklamını nedense yapmıyorlar. Süleyman, hoş geldin Süleyman. Az izlenir Brawl Stars falan başlamayı düşünür müsün? Hayır arkadaşlar. Yani Boom Beach dışında bir oyun oynayacak olursam asla mobil oyun oynamam. Ha, illa bir video çekecek olursam mobil oyun yerine normal bilgisayar oyunları oynar ve onlara yönelik
video çekerim. Yani Bombiş dışında bir video çekecek olsaydım eğer kesinlikle mobil oyun tercih etmezdim. Main Toprak. Yani adam bu samimiyetle bunca senedir çok farklı yerlere gelebilirdi. Ben oyunu yıllar önce bıraktım. Sırf Adnan abi için oynuyorum. Teşekkürler Main Toprak. Küçük hesapla yarışmaya çalışıyorsun. Küçük hesabımda şöyle. Bende videoları izliyorsunuz zaten. Hem anında eğitim var, hem ikinci inşaatçı var, ekstra inşaatçı var. Bunun avantajını yaşadığım için 6 ayda karargahı 21 yapabildim. Ama anında eğitim almaz iseniz, ikinci inşaatçı almaz iseniz doğal olarak 6 ayda karargahı 21 yapmak biraz zor. Aha, bir tane daha geldi. Çok güzel. Yani güzel toz veriyor. Sevdim bak. En azından harcadığımız tozları geri aldık. O alıyor. Bu iyi oldu bak. Oha. 18 ne böyle ya? Evet. Yok, buraya alırız da ben şeyi düşünüyorum. Benim küçük hesapla ne kadar ilerlerim acaba? Bu zorluğa göre. Ay, kusura bakmayın. Aha, 2 tane toz verdi. Hakikaten toz yönünden şimdilik çok iyi gidiyor. Süleyman. Aynen öyle demişsin Süleyman. Kerem Öztürk. İnsanlar oynamayı bıraktıkça bunlar sıkıcı savunma güçlendirmeleri getirip duruyor. Vallahi hakikaten yani son 2-3 yıldır şey değişti. Yenilendi bunların yönetimi, biliyorsunuz. Supercell yazılımcıları yenilendi. Yenilendikten sonra sürekli olarak savunma oynuyorlar. Sürekli olarak savunma oynuyorlar. Tamam, savunmayı da güçlendirsinler. Sıkıntı yok da. Abi Boombich'in aha bir tane daha geldi. Vallahi harika. Yani Boombich'in ana teması saldırıdır. Ben hep söylüyorum. Beni takip eden herkes çok iyi bilir. Bu oyunun ana teması saldırıdır. En iyi savunma saldırıdır. Ama son güncellemelerden sonra maalesef saldırı odaklı olmaktan çıktı. Yavaş yavaş savunma odaklı bir oyuna dönüştü. Zaten insanlar memnun değildi. Savunmayı da güçlendirince memnuniyetsizlik iyiden iyiye artmaya başladı. Yani amaçları ne bilmiyorum. Oyundan soğutmak mı? Bir de zaten bir de para da getirdiler. Her şey para, her şey para. Ya arkadaş, mesela bir lider seçeceksin. Ya bak, bir haftadan beri bana şey gelmiyor ya. Kart gelmiyor. Yok. Geçen salı günü yaptık mesela canlı yayın. Bak bugün cuma, 4 gün geçmiş aradan, hala sıfır. Kart olmadan ben lider nasıl çıkartacağız? Kart olmadan var olan liderlerin seviyesini nasıl yükselteceğiz? Ha, nasıl yükselteceksin? Para yatıracaksın. Nerede? Şu. Heh. Allah'ın her günü 1.000 dolar, 1.000 dolar, 1.000 dolar para yatıracaksın. Adamlar bunu istiyorlar. Yani parasını veren bütün liderleri güçlendirir. En yüksek seviyede en güçlü bir oyuncu olur. İşi o noktaya getirdiler. Yani adil bir oyun olmaktan çıktı. Ama laf başı geldi mi Supercell herhangi birine ceza yazmak istediğinde, hesabını banlamak istediğinde, efendim sen adil oyun kurallarına uymuyorsun, o yüzden senin hesabını şöyle banlıyoruz, böyle banlıyoruz diye salak salak konuşuyorlar. Ama kendileri adil davranmıyorlar. Parası olan güçlensin, parası olmayan ne halt yerse yesin mantığıyla hareket ediyorlar. Eyvah eyvah. Aşama 20'den sonra sıkıntı. Evet. Main toprak. Zaten oyuncu azdı, bir de saçma sapan güncellemeler. Evet, aynen. Eskiden
İttiden çıkan adamın gittiği ittifakı göremiyorduk ya da karşımıza çıkan düşmanın hangi ittifaktan olduğunu göremiyorduk. O iyi olmuş. Ha, şey mi diyorsunuz? Karşımıza çıkan rakibin hangi ittifaktan olduğu. Bir bakalım. Burada görebiliyor muyuz? Karşımıza çıkan rakibin hangi ittifaktan olduğu yazıyor mu burada? Ha, yazıyormuş. Ha, ilginç. Bakın, üzerine tıkladığınızda isminin üzerine çık. Bak, bunu fark etmemiştim ha. Hmm. Herhangi bir timde değilmiş. Dur bakayım. Herhangi bir timde olan birisi var mı? Neredesin? Başka bir... Heh. Şuna bakalım. Tamam, şu isminin üzerine tıklayacağız. Ama bu da herhangi bir timde değil. Hep benim haritama timde olmayanlar mı geldi? Şuna bakalım. Heh, evet. Yardımcı lider olarak böyle bir timi varmış. Ha bak, bu iyi olmuş, güzel olmuş. Aynen, rakiplerin hangi timde olduğunu, hangi seviyelerde olduğunu da görebiliyorsun profilinde. Evet. Hikaye. Günaydın hocam demişsin. Teşekkürler, günaydın. Geçen yayında Erbullet seviyesi artınca daha çabuk ölüyor demiştin abi. Güncellemeden sonra ekstra canı kaldırmışlar Erbullet'ten. Hakan Altun. Güncellemeden sonra ekstra can mı? Ekstra can ne oluyor? Kahraman vurulduğunda alabileceği hasar miktarı sınırlı, isabet başına hasar sınırını gösterir. Ekstra can ne oluyor? Şunu seçiyorduk genelde biz. Hmm. Main toprak 57 küsür levelim hocam, aşırı sık oynamıyorum. Samimiyetinden ötürü izliyorum demişsin. Teşekkür ederim. Süleyman, arkadaşlar zor ama bence iyi oldu. Güncelleme basit olsa bir süre sonra sıkıcı olurdu. Yani o da doğru. Doğru söylüyorsun Süleyman. Kerem Öztürk. Acaba Çin'deki oyuncuların çoğu, en azından para yatıranların çoğu savunma odaklı oynadığı için mi böyle yapıyorlar? Olabilir. Yani çoğunluk savunma yaptığı için savunmaya yönelik güncellemeler yapıyor olabilirler. Derviş Ağa. Abi altın boşa gidiyor. Oo. Vallahi iyi hatırlattın ha. Ben unuttum gittim onu. Şu arkadaşı bir tamamlayayım hemen. Neyse ya, şunu ver gitsin. Şimdi şunu yükseltecektik değil mi? Tamam. Vallahi iyi hatırlattınız ha. Ben onu tamamıyla onları unuttum. Lan, bu kadar kıskaca ne gerek var Allah'ını seversen ya. Hadi ilk aşamalar neyse de. Aha, bir toz daha geldi. Güzel. İki adet savunma gravürü maalesef çok kötü oldu. Evet. Ee, 3 hesaba anında alıyorum. Atlan abiyle beraberim. Para yatırmanın tek sebebi ortak ve dostluk demişsin Süleyman. Teşekkürler. Aleykümselam Pepe. Pepe, tekrardan ismini yazarsan sevinirim ya. Unutuyorum bazen isimleri. Selamlar. Kart için Doktor T adasını fulllemek lazım. Evet, Doktor T adasını ya da mesela burada da taklit oyunu var. Ben yükseltmek lazım. 37'ye kadar çıkmışım tehdit seviyesini ama artık belli bir noktadan sonra saldıramıyorsun ki. Şeyi çok abartıyorlar.
Şu mavi heykel desteklerini çok abartıyorlar. Belli bir noktadan sonra. Şimdi savunmaları alt etmek. Evet. İki tane gravür olunca maalesef hele ben genelde enerji emici tercih ediyorum. Karşıma gelen rakipler de enerji emici tercih ediyor. Yani askerler yarı yolda ölüyorlar. Ama şöyle bir gözcülük yapalım. Evet. Savunmaları alt etmek iyice zorlaştı. Rütbesini düşürmeden gelen rütbeyle 7. aşama alman gerekiyor. Evet, yani rütbeyi düşürmemek gerekiyor ama dediğim gibi rütbeyi düşürmüyorsun. Lakin bu sefer de sürekli güçleniyor. Bir ara biliyorsunuz ben inatla, ısrarla savaş fabrikasını oynuyordum. Elimden geldiğince seviyesini yükselttim. Ama hatta o günkü duruma göre söylüyorum. Küreselde bile liderliği elde ettim. Ama öyle bir noktaya geldi ki %8.000, %9.000 sağlık heykeli karşıma çıkmaya başladı. Yani ne tozlasam da işin içinden çıkamadım, ne de proto birlik kullanmakla da işin içinden çıkamadım. O yüzden hep seviye düşürüyorum hep. Evet. Kerem Öztürk, ben 40'lara getirdikten sonra hep 26'ya düşürüyorum. Aynen. Ben de hep klasik seviye düşürüyorum. Çok da önemli değil. Vay be, bunu bilmiyordum. Bir çekiliş yapalım mı? Abi time alım hediye olarak aklımda bir fikir var. Time alım. Ne gibi Süleyman? Ha, bizim tim bu arkadaşlar. Şu an yerimiz yok ama gelmek isteyen varsa diğer timimize gelebilirsiniz. Ferhat bak, versiyon 2.0. Burada yer var. Buyurun gelin. Burada da bol miktarda sahipsiz umut açıyoruz. Evet, atlamalar boşa gitti. Gitsin varsa yani, çok da önemli değil. 12 milyon altın gene birikmiş. Şunu vereyim ben. Tamam. En yüksek hangisi var? 10.800 var, 10.500 var, 11 var. 11 olarak 11.200 şu arkadaş var. Hemen onu yükseltelim. Sonrasında bina olarak o roketler 13 milyon mu istiyormuş? Ben konutları harcayacağım ilk etapta. Tamam. Konutlardan sonra artık savunmalara geçeceğim. Daha gerçi şu da var. Tamam, sığınak var daha. Gözcülük yapayım şuna da. Artık bundan sonra gözcülük yapacağız artık. Selim. Pardon, Selim. Evet. O kadar hızlandırıcı bastık ki, aynen. Neyse. Aleykümselam Ali, hoş geldin. Aktif ve DX tecrübesi olan, yayına en çok desteği verene küçük hesabımı kenara alıp time bir kişi alabilirim. Estağfurullah Süleyman. Abi, anahtar vermemesi tehdit seviyesiyle alakalı değil. Hata var oyunda. Vallahi ne gibi bir hata var Ali? Mert Ali. Karagah 19 max hesap. İkinci klanda sırıtır mı abi, istek atayım mı? Valla istek atabilirsin. Oradaki lider arkadaşımız uygun görürse kabul eder. Terat bak, versiyon 2.0. Aramalarda o şekilde aratın.
Abi savunmaların süresi daha uzun. Onlara bassaydın keşke. Savunmaların süresi bir gün 12 saat, 21 saat. Yani ganimeti mi diyorsun? Şu savunmalar mı? Basarız, onlar önemli değil. Ben ilk etapta şu binaları maksimum seviyeye çıkartayım. Ondan sonra yavaş yavaş savunma yükseltiriz. Sıkıntı değil. Şöyle gözlük yapalım tekrardan. Kaçıncı seviyedeyiz? 25. Aha, ilginç. 25. aşamada kıskaç yok. Abi savunmaların süresi de evet. Heykellerden gelen ekstra candan bahsettim. Abi ben de kalkmış Erbullet heykelden gelen can ve sende var. Neden öyle anlamadım. Heykellerden gelen ekstra candan bahsettim. Abi bende kalkmış. Oo, 2 milyon. Güzel. Şunu alayım arkadaşlar. Şimdi bakarım. Şimdi eee, normal kulübe içerisinde herhangi bir kahramanın canını, daha doğrusu heykel desteğine bakıyorsunuz ya da harita üzerindeyken yine aynı şekilde heykel desteğine bakıyorsunuz, sorun yok gibi gözüküyor ama herhangi bir adaya saldırmadan önce gözcülük yaptığınızda ve gözcülük yaparken herhangi bir kahramanın heykel desteğine bakarsak maalesef orada heykel destekleri rakibin heykellerine göre sürekli değişiklik gösteriyor. Bunu niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Gerçekten de sıkıntı var mı yok mu onu çözemedim. İşe yarıyor mu yaramıyor mu onu da çözemedim. Ne demek istiyorum hemen göstereyim. Şimdi şuradan bakalım heykel, örneğin bullet. 37.000'e 3.000 heykel desteği var. Yine buradan bakalım. Haritadan yine aynı şekilde 37.000'e 3.000 ama iş rakibe geldiğinde, örneğin şuna bakalım. Gözcülük yap. Buradan baktığımızda 37.000'den 26.000'e düşmüş sağlık, 3.000'den 1.000'e düşmüş hasar desteği. Yani karşımızdaki kişinin heykellerine göre, eğer ben buraya saldırdığımda benim kahraman e, daha düşük bir heykel desteğiyle saldırıyorsa bu çok ayıp. Bunu bir türlü anlayamadım, çözemedim arkadaşlar. Yani sırf orada göstergede mi hata var yoksa gerçekten de öyle mi? Bunu gerçekten çözemedim. Ana ben buraya saldır demeyeyim. Buraya, ha bakın burada da aynı mantık. Şunu ben değiştireyim hemen. Gözcülük yapalım bakın. Örneğin hiçbir etkinlikte Erbullet heykel desteği almıyormuş gibi gözüküyor. Bakın Mega Engeç etkinliği, Doktor Terör etkinliği, ne bileyim Hammerman etkinlikleri ya da Savaş Fabrikası etkinliği fark etmiyor. Mesela burada ne sağlık yönünden ne de hasar yönünden hiçbir şekilde destek almıyormuş gibi bir görüntü var. Gerçekten de böyle mi bilmiyorum. Umarım öyle değildir. Bunu bir türlü çözemedim. Çözebilen varsa yorumlara yazın. Memoli. Abi eğer bulleti maxlayınca mı heykel bonusunu görebiliyoruz? Bende yeşil olarak gözüküyor. Sende mor.
Seviye önemli değil arkadaşlar. Seviyesi ne olursa olsun heykel desteği alır bütün kahramanlar. Ama dediğim gibi sıkıntı şu. Standart olarak baktığınızda farklı bir bonus gösteriyor. Heykel bonusu gösteriyor. Ama rakip adalara bakarsanız rakip adaların heykellerine göre heykel bonusu gösteriyor. Örneğin şu an tekrardan göstereyim size. Mavi mi yeşil mi derken neyi kastettiğini tam anlamadım ama. Ha, şuradaki renkler. Renkler genelde mordur arkadaşlar. Mavi yeşilden ziyade. Yani bonus renkleri benim bildiğim bile hep böyle mor şeklindeydi. Ama bakın 37'ye 3. Rakibe bakıyorsun. Rakibin heykellerine göre karşımıza geliyor. 18'e 1. Şaka gibi. Yani rakibin heykelleri neyse bizim kahramanın heykel desteği de o şekilde gözüküyor. Ama burada hiç mor heykeli yok. Kırmızı heykeli yok. Yani birlik sağlığı, birlik hasarı heykeli yok. Tamamıyla mavi heykel var. Full mavi heykeli olan adalarda da kahramanların hiçbir şekilde heykel desteği almıyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani gerçekten ben bunu çözemedim arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani çözemedim. Benim Erbulet maksimum seviyede. Onu yükselttim ben. Maksimum seviyeye getirdim. Karargah 29 ile birlikte. Zaten ilk işim Erbulet'i yükseltmek oldu. Geçen canlı yayında da gördünüz. Göstereyim hemen size arkadaşlar. Yani benim Erbulet maksimum seviyede. Yani yükseltecek bir şey kalmadı. 15. seviyede şu an. Bütün özellikleri de maksimum seviyede. Kendi seviyesi de maksimum seviyede. Ben de Hakan Altun. Bende o sende olan 37.000 8.000 gösteriyor. Ben senden daha fazlasını sağlık heykelim olduğu halde. Rakibe göredir arkadaşlar. Önce şeyden bakın. Bakın direkt olarak bu kulübeden bakın. Asıl gösterge burada. Gerçek gösterge kulübede. Ama dediğim gibi rakip adaya baktığınızda artık rakibin şu kırmızı heykellerine göre değişiyor sürekli. Ama farkındaysanız yengeçte hiç kırmızı heykel olmadığından dolayı sıfır gözüküyor. Bildiğin sıfır. Bunun mantığını çözemedim. Supercell bu konuda da herhangi bir açıklama hiç yapmadı. Evet, gerçekten güzel toz geliyor. Hoşuma gitti. Bakın 30. aşamadayız. En az 20'ye yakın toz kazandık. Yani tabiri caizse harcadığımız tozları şimdiden kazandık. Geri aldık. Kulübede öyle gösteriyor abi de saçma sapan bir durum. Yani işte ben de onu anlatıyorum ya. Bakın tekrar göstereyim. Supercell görsün bu saçmalığı. Kulübedeki görüntü. Ha, sizin o yeşil dediğiniz şey büyük ihtimal şudur ya. Ha,
Şu yeşiller yükseltme. Mesela benim kavanı yükselttim. Ha, burada kavanı yükselttim. Erbuleti yükselttim. Router'ı yükselttim. Yüzbaşıyla çavuş kalmış. Eğer yüzbaşıyla çavuşu yükseltirsem şuradaki yeşillerin anlamı yükselttiğim takdirde hasar artı 49 artacak. Yani 818 yerine 58-67 olacak. 867 olacak örneğin. Sağlığı da 230'un üzerine 250 eklersek 480, 4480, 4480 olacak. Buradaki yeşillerin anlamı bu. Yükseltmeyi gösteriyor. Yükselttiğiniz takdirde ilave olacak sağlık miktarı ve hasar miktarı. Ama yükseltmeler bittiyse eğer artık rengi mor olacak arkadaşlar. Oradaki yeşil ve morun anlamı o. Of, bu ne? Buraya meşaleyle girelim. Tamam. Şu cehennem topunu bir şoklayalım. Aha. Ya arkadaş, başlayacağım sizin keyfinize ya. Ayıp ya. Bu kıskaçlar harbi sinir bozucu ya. Ya bu aşamada 3 tane zayiat verdik. Bu aşamada hiç 3 zayiat verilir mi? Helikopter işe yarar mı? Yarar arkadaşlar da ben nasıl kullanılacağımı bir türlü çözemedim. Helikopter elbette işe yarar. Helikopter taktiğini bilen varsa yapabilir arkadaşlar. Ben pek cesaret edemiyorum helikoptere her yerde. Hadi buyur buradan yak. Güzel. Of 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 of. Bu yengeç çok fazla şey veriyor arkadaşlar. Toz veriyor. Gidin gidebildiğiniz yere kadar. Coşkun. Aleykümselam Coşkun, hoş geldin. Ne güzel yıllardır oynamıyordum bu oyunu. Nereden çıktın be karşıma demişsin. Kolay gelsin Coşkun. Evet. Hemen şunu bitireyim.
En yüksek hangisi vardı? 11, 11. Şu savaşçıyı alayım. Sonrasında şu arkadaşı alayım. Tamam. Evet, depoların hepsini yükseltmeye verdik. Şimdi artık yavaş yavaş. Ha, şurada sığınak var. Sığınağı yükselteceğim. 5300. Tamam. Şöyle gözlük yapalım. Hmm. Bak, bu adada kıskaç yok. Yani kıskaç bir var bir yok. Bir var bir yok. İlginç. Yalnız eyvah. Burada enkaz topu varmış. Enkaz topu sıkıntı. Tamam. Güzel, enkaz topundan kaçtık. Harikasın. Arkadaş, bu ganimeti neye göre dağıttı bu şimdi? Oy 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 oy. Hmm. Murat Evren. Hocam, kahraman yükselseydin. Kahraman yükselttim zaten ya. Benim ihtiyacı olan kahramanları yükseltiyorum. Sıkıntı yok. Erbullet'i zaten maksimum seviyeye getirdim. Doktor Kavan'ı da yükseltiyorum şu an. Çok da önemli değil. Ha, Çavuş'u yükseltebiliriz. Çavuş'un savaş emirleri çok işe yarıyor. Özellikle Zoka kullanırken, ama ikinci gravür maalesef. Nerede bizim gravür? Burada. Hem enerji emici hem zihin kontrolü, ikisi bir arada olması savaşçı ve Zoka kullanımını biraz zorlaştırdı. Bakalım ne olacak. Kabileleri bir kere mi yükseltiyoruz? Evet. Kabileler 2 haftada bir geliyor. Bonusları. Bir kere mahsus yükseltiyorsun ve 2 hafta boyunca ne yapıyorsun? Kullanıyorsun. Hemen göstereyim. Kabile bonusları. 2 haftalık süreyle bunları kullanıyoruz. Ne var burada? Şok bombası, enerji maliyeti düşürme var. Karargah sağlığı var. %100. Tank oynayanlar tank hasarını yükseltebilir. Lazercileri hızlandırıyor. Kızgın Kızgın Köz kabilesi. Bir de meka sağlığı var. Meka da arada bir oynuyoruz. Meka sağlığında %50 artış var. Yani kabile bonusları da bu şekilde arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bir kereye mahsus bunu güçlendiriyorsunuz. Ve 2 hafta boyunca sınırsız kullanıyorsunuz. Kabile bonuslarında bu yanı güzel. Benim memleket neresi? Memleket Manisa arkadaşlar. Roketler 21 olmuş arkadaş ya. Of. Karargah 29 olunca doğal olarak bütün taleplerde artmış.
Güzel. Evet, kabile bonusları fena değil. Hem özellikle şok maliyetini azaltmış olması, lazercilerin hızlanmış olması, MK'nın sağlığının artmış olması gayet güzel. İşimize yarıyor. Şimdi lan Kavan gitme. Sen nereye gidiyorsun Kavan? Ya şu kıskaçlar can sıkmaya başladı ha. Abi bu ne ya? 30. aşamada bu kadar kıskacın gelmesi ne gereği var ya? Kıskaçlarla iyice boğuşacağız ha. Bir reklam izleyeyim. Çağrı. Evet. Tokoğlu. Aksesuar olayını hala çözemedim demişsin. Kıskaç fazla gelmiş. Yengecin her yerinde var. Maalesef. Aksesuarların mantığını çözemedik. Şimdi. Aksesuarlarla ilgili ne diyebilirim? Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Birincisi. Hemen aksesuarlara bir gelelim. Şöyle. Bir sarı olan aksesuarlar var. Destansı. İki şu mavi olan aksesuarlar var. Ender. Bir de klasik sıradan olan aksesuarlar var. Mümkün olduğunca şu klasikleri parçalayın. Jetona dönüştürün. Yani modüle dönüştürün. Diğerleri kalsın. Bunları ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Binalara yerleştiriyorsunuz. Şu ne işe yarıyor? Moral bozucu. Bu harbiden çok sinir bozucu. İsabet ettiğinde birlikler sağa sola dağılıyor. Sağlık katıyor. Maksimum bir güç katıyor. Yani buna benzer birçok özelliği var. En çok kullanılanı söyleyeyim. Şu şok. Aman paratoner. Eğer maksimum seviyeye getirirseniz hiçbir şekilde şok işlemiyor. Örneğin bunlar çok güzel. Çevredeki yaklaşan birlikleri donduruyor, yavaşlatıyor. Şu hasar veriyor. Sisin içinde bile olsanız hasar veriyor. Bu da aynı şekilde sisin içinde bile olsanız sisin içindeki birlikleri vuruyor. Yani bunları nasıl elde ediyoruz? Sandıklardan arkadaşlar. Yani lider
al dediğimiz sandıklar var. Normal elit lider ya da sıradan lider fark etmez. Herhangi bir sandığı açtığınızda bol bol aksesuar geliyor. Buradaki dikkat etmeniz gereken şey şu. Elit sandıklardan şeyler çıkmıyor. Destansı aksesuarlar çıkmıyor, bilginiz olsun. Yani şu destansı var ya, sarılar. Elit sandıklardan çıkmıyor. Ama ilginç bir tercih yapmışlar. Elit lider almak istiyorsan destansı aksesuar alamıyorsun. Ama ben elit lider almak istemiyorum, destansı aksesuar biriktirmek istiyorum diyorsanız o zaman da sıradan lider alımına geçin. Burada destansı aksesuarlar da geliyor. Sıradan elit lider dışında kalan bütün liderler de buradan da çıkabiliyor. Örneğin hangileri bu liderler? Örneğin elit lider hangisiydi? Anna vardı. Mesela Anna hariç Robert'a gelir, Julius gelir, Hono gelir, fark etmez, Dunfetti gelir. Yani bütün liderler gelir. Tek farkı size seçenek sunuyor. Elit lider mi almak istiyorsun yoksa destansı aksesuar mı? Destansı aksesuar tercih ediyorsan sıradan lider sandığı aç. Elit lider tercih ediyorsan elit lider sandığı açacaksınız. Savunmaları güçlendiriyor arkadaşlar. Harbi çok fena. Örneğin bir tane göstereyim size. Şurada bir örnek göstereyim. Şu arkadaş. Bir, iki, üç, dört tane roketin tamamında sersemletici koymuş. Yani buraya bir saldırsak roketler bizi darmadağın eder. Yani askerler ölmese bile askerler sağa sola salak gibi savrulur. Artı bakın dikkat edin. Şok atara da ne koymuş? O şok önleyicisini koymuş. Kalkanı koymuş. Yani ne kadar şok atarsanız atın şu şok atara şok işlemiyor. Yanındakilere işliyor ama geri kalanları işlemiyor. Yani böyle ilginç, güzel savunma destekleri var. Artık tercih sizin. Hem aksesuarlar sayesinde hem de bakın burada 2 tane graver var mı? Tek graver mi var? Tek graver var. İkinci graveri henüz seçmemiş arkadaş. Karargah 29 yapmış ama anlaşılan şeyi yükseltmemiş. Graveri yükseltmemiş. Hem ikinci gravürün seçilmiş olması hem de bu aksesuarların seçilmiş olması gerçekten bizi saldırı açısından zorluğa soktu. Savunma ciddi anlamda güçlendi. Burada kıskaç var mı? Yok. Ha, iyi. Bir kıskaç var, bir kıskaç yok. Tuhaf. Yunus Yurdalan. Ha, hoş geldin Yunus. Aleykümselam. İlk zamanlarda evet her etkinlikte bol bol kart veriyordu. Yani seviyenize göre, örneğin benim seviyeme göre söyleyecek olsak en az 35 tane kart veriyordu her etkinlikte. Haftada 7 tane etkinlik var. Bu ne yapar? En az 200-250 tane kart yapar. Gayet güzel. Bunu bir hafta falan verdiler. 1-2 hafta verdiler. Ondan sonra vermediler. Artık kart biriktirmek istiyorsanız para yatırmak zorundasınız arkadaşlar. Maalesef. İşi bu noktaya getirdiler. Yani artık parayı veren düdüğü çalar diyorlar. Parayı verirseniz bütün liderler çıkar. Parayı verirseniz bütün liderleri maksimum seviyeye getirirsiniz. Aksi takdirde avucunuzu yalarsınız. Yemin ederim sistem bu. Supercell işi buraya getirdi. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Evet gençler. Şimdi şuradaki şoklardan bir kurtulayım.
Şu arkadaşı yükseltmeye vereyim. Tamam. Hmm. 35. aşamadayız. 36. Evet, şimdi kıskaç gelmiş. Bir kıskaç geliyor, bir kıskaç gelmiyor. İlginç. Buraya karışık düzenler gireyim. Şimdi bunların canı çok fazla değil ama ilerleyen aşamalarda doğal olarak canları çok fazla olacak. Güzel. Teşekkürler. Evet. Şimdi yine kıskaçlarımız var. Yay 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 yay. Şimdi saldıralım bakalım ya. Şöyle bir böcek atalım.
Sen olsun. Evet, biraz zorlaşmaya başladı oyun. Yani 36. seviyede artık yavaş yavaş zorlaşmaya başladı, ilginç. Şimdi tekrardan şunu bir tamamlayalım. Neyimiz var? Yaylım ateşimiz var. Gönderelim. En yüksek ne istiyordu? Roketler. Evet, roketler istiyor. 13 milyon ganimet istiyor. Önce onları halledelim. Oyun avcısı. Adnan abi yayınlar demişsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Tamam. 50. 2 yaylım, 1-2 top. Tamam, 2 yaylım, 2 topla onu indiririz. Şunu 2 yaylım, 2 top. Hadi 3 top oldu. Tamam. En azından oradaki kıskaçtan kurtulduk. Yani çok fazla mayın var. Mayınları temizlesek ayrı dert, temizlemesek ayrı dert. Tamam. Evet, Musti Kolata. Adnan hocam iyi yayınlar. Favori birliğiniz nedir? Benim favori birliğim meşale arkadaşlar. Full meşale. En çok sevdiğim birlik o. En çok oynadığım birlik o. Ama doğal olarak karşıma gelen adaya göre karışık düzen de oynuyorum. Zoka da oynuyorum. Savaşçı da oynuyorum. Bazen de helikopter oynuyorum. Yani karşıma gelen adaya göre ama birlik olarak en çok sevdiğim birlik kesinlikle meşale arkadaşlar. Full meşale oynamayı çok seviyorum. Metin Atakan. Aleykümselam Metin, hoş geldin. Hmm, Buraya meşalelerle girer miyiz? Gireriz. Karışık düzenle de gireriz. Sorun değil. Tüm mayınlardan kurtulalım.
Emre Reis, Mega Engage'de en yüksek kaç yaptın? Valla yanılmıyorsam eski, yani güncel değil ama 200'e kadar geldiğimi hatırlıyorum. Güzel. Abi bu 13 milyon ganimeti nereden bulacağız biz ya? Yani yengeç oynamamıza rağmen 13 milyon ganimet bulmak sıkıntı. Mustikolata. Peki sizce cephane yükseltmesi en mantıklı nasıl? Ben daha çok tank şifacı kullanıyorum. Tüm yükseltmeleri yaptıktan sonra mı cephane yükseltmek mantıklı yoksa en son kullandığım birlikleri mi? Mantık çok basit arkadaşlar. Karargahınızı yükseltin. Karargah yükseltmesinden sonra cephaneli yükseltin. Radarı yükseltin. Depolarınızı yükseltin, gemileri yükseltin. Yani yükseltme sıranız bu şekilde olsun. Cephaneliğe gelince, cephanenin içerisinde en çok kullandığınız asker hangi askerlerse önceliği onlara verin. Ondan sonrası size kalmış. 34, 54. 2 yayılım, 2 top. Hadi bakalım. 2 yayılım, 2 top. İki yayılım, 2 top. Niye biri böyle inatla inmedi ki onu? Teşekkürler. Mustikolata teşekkür ederim demiş. Rica ederim estağfurullah. Metin Atakan. Adamlar 500 yapıyor. Yabancı denk geldi izledim. Adamlar hile olma ihtimali var. Yok. Hile olma ihtimali yok. Adamlar güzel oynuyorlar arkadaşlar. Teknik oynuyorlar. Güzel oynuyorlar. Artık işin mantığını çözmüşler. Bütün birliklerin mantığını çözmüşler. Ve bütün birlikleri en iyi şekilde kullanabiliyorlar. Yani hileyle bir ilgisi yok. Ben onlar kadar profesyonel değilim. Öyle diyeyim. Yani hile yapan vardır ama onlar da kısa sürede tespit edilir ve banlanır, merak etmeyin. Ama sürekli olarak 400, 500, 600 yapanlar var. Yani doğal olarak onlarda herhangi bir hile yok arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, onlar artık işin mantığını çözmüşler. Gayet iyi oyuncular. Hakan Altun. Hele ki o kaktüs nasıl oynuyor öyle. Kaktüs harika arkadaşlar yani. Bir numara kaktüs kesinlikle. Sanki oyunu o yazmış gibi.
Şimdi Meka'da oynayacağım ama şu kıskaçlar bütün mekaları tek tek çeker. Hiç acımaz. Meşale oynasan meşale de aynı şekilde tek tek çekecek. Neyse bakalım. Gittiği yere kadar. Eyvah. Enkaz topundan kaçacağız derken hata yapıyorduk neredeyse. Güzel. Hakan Altun 50'ye geldim. Bu yengeç tam lazer, dondurucu, sağlıklı oynamalık gelmiş. Yani karışık düzen için ideal. Reklam izleyelim. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum arkadaşlar. Ben de bir kısa mola vereyim. 2 dakika sonra geliyorum. Zaten reklamlar var. Gençler geldim. Hemen 5 elmas 5 elmastır. Oo, altınları harcayalım. Ne var en yüksek? 10.500 ile topçumuz var. Topçu birliği.
Güzel. Oha. Ha, bu ne ya? 40. seviyede böyle bir şey gelir mi ya? Ha, kamera arka görüntüsü mü Emre? Yok, o gerçek değil, sanal. Şimdi. Hmm. Valla buraya 2 kere saldırırız, öyle gözüküyor. Ne yapalım? 2 kere saldırırız. Ah, lan top atacağımı sis attım. Ah. Şu anki yüklü birlikle aldım demişsin. Sağdan. Hmm. Cehennem topu. Şu cehennem topunu bir alayım da. Reis, BUM'un en eksiklerinden düzen kopyalanamıyor. Kendin uğraşman gerekiyor. Bir de üst oyuncular çalı çırpı kaldırmıyorlar. Neden? Evet, şimdi Clash of Clans oynamadım ama Clash Royale'de kart kopyalama işi var. Yani herhangi bir birlik kopyalamayı rahatlıkla yapabiliyorsun istediğin gibi. Burada da ama benzer bir şey olsa, yani birlik kopyalama, birlik düzeni kopyalama ya da ada düzeni kopyalama gayet güzel olurdu. Hoşunuza giden birlikleri ya da ada düzenlerini kopyalar, otomatik olarak kendi adanızda ona göre tasarım yapabilirdiniz. Gelebilir mi? Gelebilir. Niye gelmesin? Ama gelir mi? Onu bilmiyorum. Ağaç kullananlar var. Neden ağaç kullanıyorlar? Mesela ben bütün ağaçları kaldırıyorum.
Ama birçok kişi mümkün olduğunca ağaçları kaldırmıyor. Tamamen savunma amaçlı. Savunmaya ne kadar işe yarıyor ayrı mevzu. Ağaçların arkasına ne gizliyorlar? Atıyorum cehennem topu gizliyorlar, kıskaç gizliyorlar. Heykellerini gizliyorlar. Kimse görmesin heykellerimizi. Baksınlar adaya, aa heykel yokmuş burada deyip paldır küldür dalsınlar düşüncesiyle hareket ediyorlar. Mayınları diziyorlar ağaçların arkasına. Ya da sis yardımıyla ilerleyeceksen örneğin savaşçıları, zokaları ya da lazercileri ya da buna benzer birlikleri sis içerisinde göndereceksen ağaçların içerisinde giderken sisi takip etmek zorlaşıyor. Bu yani bir nevi taktik arkadaşlar. O yüzden ağaçları kesmiyorlar. Ama tamamıyla taktik. Ben pek sevmiyorum ağaçları ama savunma yapanlar, özellikle savunma yapanlar bu taktiği kullanıyor. Ya başlayacağım şu kıskaçları ya. Daha girer girmez askerlerimi almaya başladılar. Mehmet Güneş. Adnan abi 2 MK 2 meşale lazerci yap süper gidersin. Kıskaçlar lazer mekaları ve meşaleleri küt küt çeker bir kendilerine. O zaman sıkıntı olur ama. Kabak gibi kalırsın ortada. Ha bakın ilginç burada kıskaç yok. Evet burada kıskaç yok. Hmm. Bazen kıskaç geliyor bazen gelmiyor. Artık neye göre ayarladılarsa. Güzel. Roketi yükseltmeye verelim. Ne var sırada? 10.500'de. Şu arkadaş var. Tamam. 45'teyiz. Evet bayağı zorlu geçiyor bu yengeç. Şuradaki kıskaçları alacağım.
Teşekkürler. Keşke hep böyle kolay gelse. Evet. Gönder gelsin. Mesajlar. Burada kıskaç yok. Güzel. Kıskaç yok. Kıskaç yok. Welcome back! Küt küt. Yansen 590'a kolay gelsin abi, hayırlı cumalar demişsin. Teşekkürler Yansen, hoş geldin. Şimdi kıskaçlarımız burada. Hmm. Buraya meşaleyle mi girsek acaba? 48'e neyle girsek? Metin Atakan. Ben oyuna ara vermiştim. Yeniden başladım. 75 level, lazercilerim seviyesi düşük. Yengece başka hangi birliklerle girmemi önerirsiniz demişsiniz. Çizgi dünyası. Farklı birlik kullanırsak her aşamada patlarız. Ha, burada farklı birlik olarak ne kullanabilirim? Meşale kullanabilirim ya da MKD'de kullanabilirim. Çok fazla mayın var, çok fazla roket var. Buraya karışık düzen gitmeyebilir ama full meşale gider ya da MKD'de gidebilir. Valla karışık düzen oynayın, full meşale oynayın. Yani MKD'de oynayın. Yani başka aklıma gelen bir şey yok. Yani çok fazla roket var, çok fazla kıskaç var, mayın var. Neresinden bakacağımı şaşırdım. Tamam.
Şöyle bir deneme yapacağım. Bir risk alacağım ama. Oh, şu Simo'yu indireyim. Ah ulan ah. Geç kaldık. Ya biri sağdan gidiyor, biri soldan gidiyor. Bunları salak manyak mısınız, nesiniz siz ya? Neyse, batırdık. Hem de güzel batırdık. Neyse ki sağlık çalma özelliği var. Sağlık çalma özelliği sayesinde yırttık. Yoksa meşaleler patlayıp gitmişti. Şimdi MKD'de oynamaya kalksak, meşale oynamaya kalksak kıskaçlar şak şak çekecek burada. Kıskaçlar yüzünden yani en ideali gene karışık düzen ya. Kesinlikle en ideali gene olduğu kadar karışık düzen. Bu kadar kıskaç gelmezdi ya. Tamam. Güzel. Şu 70. seviyeye geleyim. Efsanevi kupayı alayım. Lazerciler çok hızlı gidiyor ya. Kabile bonuslarındaki lazer hızlandırıcısı yerine göre iyi, yerine göre kötü. Avantajı da var, dezavantajı da var. Çok hızlı gidiyorlar, önden gidiyorlar. Burada kıskaç var mı? Yok. Oo, nere yok? Hey maşallah. Şimdi buraya meşaleyle girilmez. MKD'de girilmez. Ay 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 ay. Arkadaş şaka gibisiniz ya. Valla şimdi şöyle halen devam ediyor mu etmiyor mu denemek lazım. Bizim şu lazercilerimiz vardı. Lazetron. Bu şunların bir özelliği vardı. Tabii bu da bildiğimiz lazercilerle birebir aynı ama tek farkı lazercilerden buradaki lazertronun ışını aynı zamanda mayınları da temizliyordu. Yanılmıyorsam bu özelliği sonradan kaldırdılar. Keşke ışınlar mayınları da temizlese.
Güzel. Evet. O 6 tane parçacık. Güzel. Hemen alalım. Şu ekranı karartayım. Meşaleyle aldım demişsin. Ya alınır alınmaz değil de kıskaçlar çok fazlaydı. Uğraşmak istemedim meşaleyle. O Lazatron işte mayınları alıyordu. Işınları da uzundu. Ki hala uzun, ayrı mevzu. Dolayısıyla mayın temizliği de yapıyordu. Ama şimdi o özelliği kaldırdılar mı kaldırmadılar mı inanın bilmiyorum. Denemek lazım. Ama bir ara sanki o özelliği kaldırdılar gibi geliyor. Evet, reklamlar bitti. Altın. Oo, yine altın birikmiş bizim ya. Hiç dikkat etmiyoruz. 10.800. Şu böcekleri yükseltelim. Evet. CN araba 7856 ekran kıralım abi demişsin. Kıralım. Şimdi 51'deyiz. Burada ne var? Ha, burada kıskaç yok. Meşaleyle girebiliriz buraya. Ya da MKD'de olabilir. Bakın buraya MKD'de olabilir. Meşale olabilir. Ama MKD'de MKD'de yapmak istemiyorum da meşale olabilir mesela buraya. Meşaleyle dalarız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Güzel. Tamam. Akun altın meşale direkt çekirdek arkasına öyle aldım demişsin. O da olurdu. Çekirdek arkasında gidilebilirdi sis içerisinde. Geldi gene baş belası. 52. Meşalenin canı ne abi sende toplam heykelle birlikte? Hemen bakayım. Hemen bakayım. 69 bin, 50 bin diyelim hadi onu düz hesap. 48, 108, 117, evet 118 bin. Toplam canı var. Hasar da 4900, 4500. Ama 4900, 5000. Evet, yaklaşık da 5000. Yani ne diyelim ona? 48, 117, 120. 120 bin sağlık var. 5000 de hasar var arkadaşlar. Düz hesap. Şimdi 52'deyiz. Gözcülük yapalım. Hmm.
Oh, of. Oha, burada da var kıskaçlar. Karışık düzen girelim. 2 kere yaparız saldırımızı, sıkıntı değil. Şimdi şurası. Bu kadar mayına ne gerek var ya? Of of. Heykeltıraşta sıraya ekleme özelliği iki şekilde geliyor arkadaşlar. Birincisi, arada bir gelen ne var? Sonar operasyonu. Sonar operasyonunda elde ettiğin jetonlarla sıraya ekleme özelliğini aktif ediyorsun. İkincisi, bumpas almanız gerekiyor arkadaşlar. Bumpas alırsanız yine burada size 2 tane sıraya ekleme kutucuğu veriyor. Yani sıraya ekleme özelliği ancak bu şekilde aktif oluyor. Şimdi buraya MKDD ile alalım ya. Lazerciler çok hızlı gidiyor. Onları korurken boş boşuna enerjimiz gidiyor. Güzel. Abi selamünaleyküm. Kaç tozun var? Bayağı harcıyorsun çünkü. Ado hoş geldin. Ne kadar tozum var? 5000 tane tozum var arkadaşlar. Yani 6600 tozum vardı başlangıçlarda. Şu an için evet 5100 olmuş. Yani 5100 tane tozum var. Her gün harcıyorum canım. Bol bol harcıyorum her gün. Operasyon için, harita temizliği için.
ne yapıyoruz? Bol bol harcıyoruz. Maşallah. Nezir arkadaşımız yüzü geçmiş. Şöyle bir sıralamaya bakalım. Millet ne yapmış? Vay vay. 144-150'ye gelmişler. Yerelde kimler var? Evet. Nezir arkadaşımız 3. sırada. Bizim timdeki Nezir arkadaşımız 3. sırada. Time bakalım. Hmm. Evet, sıralamalar da bu şekilde. Şimdi Metin Atakan, izlemek zevkli ama işler var. Sana iyi yayınlar hocam. Estağfurullah. İşi olana kolay gelsin, dersi olana iyi dersler. Sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir bakalım neyimiz var, neyimiz yok. Hmm. Şimdi Ado. Ben Selim bu arada. Ha. Aha. Bir Pepe var, bir de sen varsın. Saint Line olan tekrar başladım oynamaya. Kısmet olursa kasılınca geleceğim abi time. Şu an 70 seviyeyim. Maşallah Selim. Senin yüksek seviye yok muydu ya? Hesabın sattın mı? Şimdi Ado, Selim, Adoro Bilal bizim eski Saint Line. Selim. İsimler karışıyor. Mert. Mert Ali. Mega Yengeç 20'den sonra bir anda çok güçleniyor. Aynen. Yani 20'ye kadar küçük hesapla geliriz iyi kötü de sonrası zor. 20'den sonra gerçekten çok zorlaşıyor. Kıskaç var mı? Burada var. Dur bakayım ben ne yapayım buraya? Ne edeyim buraya? Full meşale yapayım. Kahraman olarak Bullet'in sataşmasını mı seçeyim? Hadi sataşmayı seç. Güzel. Bir saniye şuraya bir bakayım da sonra mesajlara bakacağım. Tamam, güzel. Şimdi. Evet Selim. Vardı abi sattım demişsin. Oynamadığım için demişsin. Evet ben de öyle hatırlıyorum. Senin gayet güzel yüksek seviye bir hesabın vardı ve güzel saldırıların vardı. Üni'yi başlayınca tekrar başladım. Lan. Ha, üniversite sınavları bitti. Üniversiteye başladı tekrar başladın. Biz üniversitedeyken genelde şey oynardık. Kahveye giderdik. King oynardık. Üniversite öğrencilerinin en meşhur oyunudur King. Hesaptan hesaba değişiyor Mert. Örnek vermekle hangi sitede satılıyor ama ona bakayım. Valla Mert ben alım satım işiyle uğraşmıyorum. Ama Facebook'ta çeşitli sayfalar var.
Yalnız dikkat edin, son günlerde alım satım yapan hesapları banlıyorlar. Ona da dikkat edin. Fiyatlara gelince fiyatlar bir gravürün seviyesine göre değişir. 2 tozun miktarına göre değişir. 3 artık aksesuarlar geldi. Bir de liderler geldi. Ne kadar lider var? Liderlerin özellikle seviyeleri nasıl? Özellikle elit lider var mı yok mu? Ve bunların seviyeleri nasıl? Fiyatlar ona göre değişir arkadaşlar. O 15 milyon altınımız var. Hemen şunu harcayayım. Çok güzel. Şu dondurucuyu yükseltelim. El bir gözcülük yapalım. Şimdi Kedi Pro hoş geldin. Teşekkür ederim. Hepimize kolay gelsin. Hemen bir devam edelim. Ana, ben meşale mi yaptım ya? Neyse. Karışık düzen yapacaktım. Meşalede kaldı. Bu kolay yeri şimdi tek seferde geçemezsek sıkıntı. Yani şu sağlık çalma olmasaydı kesinlikle tek seferde geçemezdik burayı. 52 Kadir. Radar güncellemesi gelmesi gerekirdi. Yani işte salı günü canlı yayın yapmıştık. Daha önceki yayınlarda da hep söylüyoruz. Ya radar güncellemesi gerekiyor. Rakip sayısının artması için ya da mevcut haritaya günde 8 tane rakip geliyor. Bu sayının artması gerekir. Çünkü sürekli örneğin şuna bir baksanıza ya 13 milyon ganimet istiyor. 13 milyon ganimeti nereden toplayacaksın yani? Haritada 8-9 tane rakip var. Hepsi birer milyon verse 8 milyon 9 milyon yapar. Yine toplayamazsın. Toplayamayınca ne olacak? Ertesi güne kalacaksın. Elinde ganimetler kaldı. Onları harcayamayacaksın. Gelecek birisi sana saldıracak. Alacak bütün ganimetleri gidecek. Sinir olacaksın. Yani aşağı tükür sakal yukarı tükür bıyık misali. Şuraya MKDD ile alırız gibi gözüküyor ama umarım yanılmayız. Kıskaç olmayınca farklı farklı kombinasyonlar deneyebiliyorsun. Mesela MKD'de bunlardan bir tanesi gayet güzel bir birlik. Tabii karşımıza gelen adaya göre ama bu yengeçte gerçekten abarttılar kıskaç mevzusunu.
mayınlardan kurtulalım. Dedeler mayınlara basıyor. Güzel. Bakın kıskaç olmayınca rahat rahat ilerliyorsun. Evet, dükkanda ganimetimiz de vardı. Kara borsa dediğimiz kötülük dükkanda altın, odun, taş, demir takası da yapabiliyorduk. Maalesef onları da kaldırdılar. Yani ne yapmaya çalışıyorlar ben de bilmiyorum. Ha, şunu bir alalım bakalım. Bakın tekrardan göstereyim şimdi size şu liderlerle alakalı. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Eğer elit lider sandığı açarsanız aksesuar olarak destansı aksesuar gelmez ama her türlü aksesuar ve elit lider dışındaki diğer sıradan liderler de rahatlıkla gelir. Ama ben aksesuar almak istiyorum derseniz, yani özellikle destansı o sarı renkli aksesuarlardan almak istiyorum diyorsanız, o zaman da sıradan lider sandığı açın. Yani tercih sizin. Elit lidere mi ihtiyacınız var yoksa destansı aksesuarlara mı ihtiyacınız var? Ona göre karar verin. Sıradan lider sandığı açarsanız elit lider çıkmaz ama onun dışında kalan bütün liderler çıkar ve destansı aksesuarlar çıkar. Elit lider sandığı açarsanız elit lider artı diğer liderlerin hepsi çıkar ama destansı aksesuar çıkmaz. Evet, mavi geldi. Yani elit liderimiz çıkmadı. Hemen şuradan, evet, hiçbir lider çıkmadı. Boku bokuna ganimetimiz gitti. Şimdi şuradaki arkadaşı da bir yükseltelim. Evet. 2500 tozun mu var Selim? Gayet güzel valla. Yani şimdi 56. Aşama 56. Hey maşallah. Bu ne arkadaş ya? Gene buraya karışık düzenle dalalım. Arkadaşlar birlikleri çeksin varsın, sıkıntı yok da yeter ki kahramanı çekmesinler. Oo, altına bak maşallah. Hemen bir reklam izleyelim. Genellikle hormonal ama buraya yapılan lokal, ağda ya da lazer tedavilerde yine genital karamayla karşılaşabiliyoruz. Tedavilerimizde kimyasal teknik
lazerler ya da karbondioksit lazerlerle çok kolaylıkla tedavi edebiliriz. Neyi tedavi ediyor? Amına kodum karısı. 3,5 milyon altın aldık. Hemen cephaneleri tekrardan bitirelim. Ne var? Sağlıkçımız var. İlk yardım seti var. Onu hemen yükseltmeye verelim. Güzel. ...57. Hmm. Bir, iki, üç. Oo, canım çok yüksekmiş. Boşa enerji harcadım. Aynen, boşa enerji harcadık. Canları çok yüksek. Burada da mı kıskaç var? Ama şunu fark ettim. Fark ettiyseniz siz de bol miktarda toz veriyor. Yani o yüzden gidebildiğiniz yere kadar gidin bu yengeçte. Hey maşallah, hey maşallah. Neyse, ikişer ikişer gideriz ya. Sıkıntı yok. Çok da önemli değil.
Hmm. 58'de 5 tane toz mu veriyor? Çok iyi. Beş tane toz veriyorsa bir de reklam verirse eder 10 tane toz. Hadi bakalım. Bu ne arkadaş ya? Şu kıskacın birini alayım ya. Derim. Bana hiç vermedi. 58'de sana 5 tane toz mu vermişti Selim? Bana bir tane bile vermedi. Şimdi. Hmm. Biraz sabotaj yapalım. Evet. Gönder gelsin. Harcayalım istihbaratları biraz. 500'e kadar indirelim. Tamam. 59'dayız. 59. Ulan şu kıskaçlar olmasa buraya MKDD ile tarvar ederim de. Ya arkadaş. Hakikaten canım sıkıldı ya. Bu kadar da çok kıskaca ne gerek var ya? Şöyle rahat rahat oynayalım. Zevkle oynayalım. Yaptığımız saldırılardan zevk alalım. Yok abi yok.
Şu şok atarı indirin, çıkartayım sizi yukarıya. Tamam. Ulan kavan adamı hasta etme yani. Heh, kendimizi öldürdük, ne güzel. Hmm. Evet, çok fazla robot kullandım mayın temizliği için. Ama çok da önemli değil. Çift, çifter gideriz ya, sıkıntı yok. Güzel. Şimdi 60'a geldik. Evet, buraya karışık düzen güzel gider. Bakayım tekrardan şurada. Hmm. Bir, iki. Teşekkürler. Keşke bütün aşamalar böyle kolay gelse. Evet. Şimdi şu arkadaşı bitirelim. Şu sağlıkçıyı yükselteyim bari. Hmm. Evet, buraya da karışık düzen devam ederiz.
Zar zor yırttık. Evet, Mr. Furkan. Hoş geldin. Aleykümselam. Evet gençler. Şimdi oraya meşaleyle dalarız. Tekrardan bir bakayım. Meşale de olur. Başka ne olur? Risk alalım mı? Hadi alalım. Hadi risk alalım. Umarım patlamayız. Oo, arkadaki roketleri unuttuk. Arkadaki roketleri hesaba katmadık. Neyse. Allah'tan şey var. Can emici var. Güzel. Evet. 52 Kadir. Çok kıskaç olacak ilerleyen aşamalarda. Ben şu an 70'teyim. Korkutma gözümü Kadir. Hoş buldum abi demişsin. Bu yengeç ne ya? Zor olmuş, bayağı zor. Yani çok fazla kıskaç var. Kıskaçlar olmasa sorun değil de kıskaçlar hem zorlaştırıyor hem de saldırı zevkini öldürüyor. H34B. Merhabalar abi demişsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şimdi gençler. Şimdi buraya neyle girmek lazım? Kıskaç var mı? Var. Şu üstte 2 tane kıskaç var. Hı. Yani buraya da helikopterle girip etrafı temizleyip çekirdek yapılabilir ama bilemedim şimdi. Şu bum topundan mutlaka kurtulmak gerekiyor. Ondan sonra etrafı temizlemek gerekiyor. Oy 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 oy. Şimdi gençler. Yoruldum ya. Bu sıkıcı oldu bu oyun ya. Yani bu kıskaçlar yüzünden şuna bak, daha 60'larda sürünüyorum. Şimdiye kadar 70-80 olmam lazımdı.
Neyse 2 kere saldırırız. Helikopter denilebilirdi. Ama ne denemek istemedim şimdi. Burada da maşallah 2 tane enkaz topu var. Mayınlar var. Hadi ölün, hadi ölün. Yapacak bir şey yok. Tamam, kıskaçtan kurtulduk. Orayı normal MKDD ile hallederiz. Tamam, 63'te bitti. Evet gençler, 64'teyiz. Bu ne arkadaş ya? Neyse, buraya da 2 çift dikiş gider miyiz? Öyle gözüküyor. Önce bir karışık düzenle temizlik yaparız, ön temizlik, sonra MKDD ile patlatırız. Şu 70'e bir gelelim. Kupamızı alalım. Elmas kupamızı. Sonrasına bakarız. Sorun değil o kadar. Tamam. Şimdi MKDD ile patlatırız orayı.
İkişer ikişer gidiyoruz. Lan buradaki roket de fenaymış. Hmm. 52 Kadir haritaya 14-15 ada gelse iyi olur. İşte aynen. Yani hiç radar güncellemesine gerek yok. Mevcut haritaya günde 8 tane ada geliyor. Yani rakip geliyor. Bunu 14'e 15'e çıkarsalar tadından yenmez. O. Şu altını tekrardan harcayayım. Güzel. Ne kaldı? Piyadeler. Şu piyadeleri yükselteyim. Hı. Rokete de yükselteyim. 11.000. Aa, tamam. En yüksek ganimeti roketler istiyor. Şuradan bakalım. Evet. En yüksek ganimeti roketler istiyor. Evet, bir tane roketim kaldı. Yükseltilecek. Şu gravüre tekrardan bir bakayım. Kimya 15 dakika kaldı. Gözcülük yap. Ya buraya risk alınır. Full meşale yapılır. Aa, evet. Fırat. Fırat Yılmaz. Oyun 5 tane saldırımı istemci cihaz senkronize değil diyerekten yedi. Maalesef geri vermezler. Valla Kadir, dediğim gibi yükseltmeler için çok fazla ganimet istiyor. Bakın tekrar gösteriyorum, yani 13 milyon odun istiyor. 13 milyon nereden bu toplayacaksın ya? Bu bir de bir tanesi için geçerli. Yani haritanın %100 güncellenmesi lazım. Ya ganimetlerin arttırılması lazım. Saldırı yaptığında elde edilen ganimet miktarlarının artması lazım. Ya da haritaya günde 8 tane değil de 15 tane rakibin gelmesi lazım. Yoksa bu işin içinden biraz zor çıkılır. Ancak ve ancak yengeç etkinliğinden yengeç etkinliğine ganimet kasarız. Aleykümselam Real. Hoş geldin Hakan Altun. Bum topuna bak abi bir de. Bum topu mu? Bum topu çok değil ya. Bak şurada gösteriyor zaten. Yani o da çok da en azından roket kadar değil. Ya mesela roket ne diyor? 12.6 milyon odun, 10.8 milyon taş, 11.7 milyon demir diyor. Yani bum topu rokete göre daha ucuz. Yani pahalıdan ucuza doğru sıralayacak olursak roket, bum topu, makineli, havan, top o şekilde gidiyor. Yani bum topu da bu.
Nerede bizimkisi? Full meşale yaparız da. Valla gemilere yükseltme gelseydi çok tatlı olurdu. En azından her gemiye 3 tane değil de 4 tane topçu dede alırdık. Aynı şekilde karpuzcu alırdık. Ama bilerek yani saldırı gücü artmasın düşüncesiyle hareket ettikleri için, savunmaya yönelik güncelleme yaptıkları için gemilere yükseltme vermediler. Abi haftaya bir daha yengeç gelecek. Aynen, haftaya da yengeç var arkadaşlar. Yani o yüzden hem bu yengeçte gidebildiğiniz kadar gidin, ganimetlerinizi toplayın. Hem de diğer yengeçte de aynı şekilde kaldığınız yerden devam edin. 72'deyim, çok zorlaştı. 100'e zor geleceğiz herhalde demişsin. Sorun değil ya. Gidebildiğiniz yere kadar gidin. Ben şu efsane kupayı bir alayım. Sonrasına bakarım. Şuna bir tane daha vereyim de uzatayım. Kimya önemli. Bir deneme yapacağım. Yalnız şu güzel. Şu geri zekalılar nasıl gidiyorlar böyle ya? Çapraz çapraz gidiyorlar. Hayda, enerji bitti, iyi mi? Oy. Ucuz yırttık. Aynen, çok ucuz yırttık. ...65'i ucuz yırttık. Bütün yükseltmeleri bitirdin mi abi? Yok be ya. Bütün yükseltmeler bitmedi. Yani savunmaya yönelik bütün yükseltmeler çok uzun sürer. Hemen bitmez. Şu ana kadar bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ha, savunmaya yönelik, yani binalara yönelik yükseltme verdim. Odun, taş, demir çok istiyor. Ama cephanelik yönden bayağı ilerledim. Şurada 1, 2, 3, 4 tane kaldı. Yani cephaneli bir nevi maksadım gibi bir şey. Yani bu yengeçte o, yani cephanelik maxlandı diyelim ona, hadi. Sadece savunma taretleri kaldı geriye. 66'dayız. Evet. Burayı da meşaleyle gider miyiz? Gideriz ama şu arkadaşı değiştireyim. Hadi kıskaçlar biraz oynasın bizim meşalelerle.
Kahraman nasıl öldü ya? Hayat Melikova. Açık demişsin. Hoş geldiniz. Hayda. Yine bir sürü kıskaç. Hadi canım benim. Al al. Al. Hepsi senin olsun. Ne diyeyim ya. Bu kıskaçlardan artık gına geldi ya. Yani yemin ederim kaldırı hevesim gitti ya. Bu kadar da kıskaç olmaz ya. Tamam. Aa, evet. Hayat Malikova. Nasılsın Adnan abi demişsin. Teşekkür ederim. Hayat hoş geldin. Leyrin 873. Hayırlı günler, iyi oyunlar demişsin. Teşekkürler. Leyrin hoş geldin. İkişer ikişer gidiyoruz bakalım. Abi arka plan değişmiş sanki. Ha şey mi? Kameranın arka planı mı? Normal kullandığım bir tane editör vardı. O editörün kamerası çalışmadı. Ben de farklı bir editör kullanarak arka plan yaptım mecbur. Hmm. Burada kıskaç yok. İyi, en azından buraya MKD'de yaparız. İndirin şu jenleri ya.
Çok güzel. Bak kıskaç olmayınca ne kadar güzel oluyor. Hızlı oluyor. Zevkli oluyor. Harikasın ya. Yani gördüğünüz gibi cephanelik maksimum seviye geldi. Ramiz, kıskaç arada bir var demiş. Evet, Adnan abi dünya birincisini yenebilir misin? Biraz zor. Biraz zor arkadaşlar. Hele hele şu ikinci gravür geldi ya. Savunmaya yönelik 2 tane savunma gravürü seçiyorsunuz. Gerçekten çok zorlaştı. Yani denemek lazım ama zor. Evet. Yoruldum ya. Şu aşamayı da bitireyim. 3 saat olmuş. Ha, şu arka tarafta kıskaçlar var. Tamam, sıkıntı yok. Şuraya şöyle bir ortalama bir şok atsak hepsi şoklanır mı? Şoklanmıyor. İlla oraya 2 şok atacağız. Ya da şok atmayacağız. Birlikler halledecek. Ulan çok da bir rahat bırakın adamı be. Bir rahat bırakın adamı be. Tamam. Splendid. Tamam. Evet gençler 70. aşamayı da geçtik. Ve elmas kupamızı aldık arkadaşlar. Bakalım aksesuarlara. Efsanevi Vampir kupası 1. aşama. Evet. Aldık kupamızı. Hayırlı uğurlu olsun. Yerleştirelim. Efsanevi vampir kupası. Gençler teşekkür ederim. 3 saat olmuş. Yoruldum valla. Yani bu kıskaçlar yüzünden yorucu oldu biraz. Sağlık olsun. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Yani işin mantığı bu. Artık kendinize göre kaldığınız yerden devam edersiniz. Kıskaçlar gerçekten zorlaştırdı biraz bu oyunu. Yani bu etkinliği. Şimdilik bu kadar diyelim. Ben yarın Bursa'ya gidiyorum. Ondan sonra da Bilecik'e gidiyorum. Bizim bir asker var. Asker olan. Onu ziyarete gidiyoruz. Artık bir sonraki videoda ve yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.